Akvaryumun camlarını kaplayan istilacı denilen bu salyangozlar aslında birer alarm. Ve bu videoda bu salyangoz patlamasını doğal yollarla nasıl temizleyeceğimizi öğreneceğiz. Bu canlıları sistemin düşmanı sanıyoruz. Mesane ya da adi salyangoz fark etmiyor. Yeni alınan bitkilerin üzerinden tankınıza mutlaka sızarlar. Yani onların akvaryuma girmesi kaçınılmaz gibi bir şey. Ama asıl sorun onların varlığı değil. Neden sayıları çok artıyor? Biyolojik kural kesindir. Hiçbir popülasyon bir enerji kaynağı bulmadan katlanarak üreyemez. Birçok kişi suçu hemen salyangozlara atıyor. Onları parazit olarak görüyor. Fakat gerçek suçlu biziz. Camın dışından her gün suya verdiğimiz yem taneleri. Aşırı yemleme akvaryumlar için birer tuzaktır. Balıklarınızın aç kalacağından korkarsınız. Sürekli daha fazla yem atarsınız. Ama balıklarınızın midesi küçük. Hatta sandığınızdan çok daha küçük. Tüketilmeyen yem miktarları da doğrudan tabana iner. Tabana inen yemlerse öylece orada durmaz. Çürümeye başlar. Çürüyen yemler de salyangozlar için açık bir ziyafet. Onlar sadece yosun yemezler. Sistemin asıl çöpçüleri onlar. Sınırsız bir besin kaynağı bulduklarında doğalarının gereğini yaparlar. Hızlı ürerler, yumurtlarlar ve camları kaplarlar. Şimdi sorunun kaynağını anladığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Yemi azaltırım, salyangozlar da üremez ve durur. Aklınıza gelen bu mantık artık o kadar basit değil. Çünkü ekosistem çoktan bir döngüye girmiştir. Ve aşırı yemleme sadece masum salyangozları davet etmez. Ekosistemin sinsi avcılarını da uyandırır. Planarya ve hidra gibi. Planaryaları detaylıca incelediğimiz bir video kartlarda var. O videoya göz atarak bu canlılar hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Yani sadece masum salyangozlarla değil, ekosistemin korkunç canavarlarıyla da karşı karşıya olabilirsiniz. Aşırı yemleme tüm bu döngüyü serbest bırakan bir anahtar. Salyangoz popülasyonu ise aslında bir düşman değil. Bir şeylerin yanlış gittiğini gösteren bir gösterge. Sorun tamamen biyolojik olduğu için çözüm de tamamen biyolojik olmalı. Bu yüzden akvaryum ekosisteminin avcısı yani katil salyangozu akvaryuma ekleyebilirsiniz. Ben bu akvaryuma hiç katil salyangoz eklemedim ve uzun süre yemleme de yapmadım. Salyangoz popülasyonu 1-2 ay içinde kendi kendine azaldı. Çürüyen yapraklar olmadığında yani yiyecek bulamadıklarında sistem kendi dengesini kuruyor. Eğer katil salyangoz ekleyecekseniz bu salyangozlar diğer salyangozlara benzemez. Bitkilerle hiç ilgilenmezler. Sadece diğer salyangozları avlamak için gelişmiş suikastçilerdir. Sarı ve siyah kabuklarıyla taban malzemesinin içine gömülürler ve pusuya yatarlar. Bir salyangoz yeterince yaklaştığında aniden kumdan fırlarlar ve onları avlarlar. 50-100 litrelik bir akvaryuma eklenecek 2 ya da 3 katil salyangoz haftalar içinde yavaşça bu istilayı ortadan kaldıracaktır. Fakat burada akla bir soru daha geliyor. Akvaryumdaki avlanacak tüm salyangozlar bittiğinde bu katillere ne olur? Açlıktan ölürler mi? Aslında hayır. Doğa hayatta kalmak için hep bir yol bulur. Katil salyangozlarda avları bittiğinde pes etmezler. Yetenekli bir leş yiyeceğe dönüşürler. Akvaryumda ölen bir balık olduğunda hızlıca onu fark ederler ve onu yerler. Hem de sürüler halinde. Onlar sadece bir avcı değil, ekosistemin son temizleyicileri doluyorlar. Eğer sisteme yeni bir avcı eklemek istemiyorsanız çözüm mekaniktir. Boş bir su şişesine küçük bir delik açın. İçine de bir dilim salatalık yerleştirin ve gece karanlığında akvaryumun içine bırakın. Bu basit kapan yeme gelen salyangozlarla dolacaktır. Bu işlem popülasyon kontrol altına alınana kadar tekrarlanabilir. Fakat unutmayın, bu sadece bir sonuç tedavisi. Krizi kalıcı olarak durduran asıl çözüm tanka yeni canlılar eklemek değil. Çözüm tankın içine attığınız yemi azaltmak. Eğer balıkların beslenme miktarı hızlıca tüketebileceklerinden daha yüksek seviyede ise bu yemleme miktarını düşürün. Böylece tabana düşen atık miktarı azalır ve salyangozların ekstra enerji kaynakları kesilir. Bu olduğunda salyangozlar üremeyi bırakır. Planarya ve hidre gibi parazitlerse canlanacak gücü bulamaz. Gerçek denge sisteme daha fazlasını ekleyerek değil, sistemden fazlalıkları çıkararak kurulur.